Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde neleri görmüştük? While döngüsünü görmüştük ve do while döngüsüyle tamamen while döngülerini bitirmiştik. Ve biz bunlardan önce neleri bitirmiştik? If'i bitirmiştik arkadaşlar, for'u bitirmiştik, for each yapısını görmüştük ve switch case yapısını da görmüştük. Bugün ise yeni derse başlamadan önce kanala abone olup videoları beğenip bize destek olursanız seviniriz. Bugün sizlere yeni konumuz olan süper globallerden bahsedeceğim. Peki bu süper globaller ne? PHP'de ön tanımlı değişkenler de denebilir. Bu PHP tarafından otomatik olarak tanımlanan ve her yerde erişimin sağlanan özel değişkenlerdir. Peki bu değişkenler ne? $_get, $post, request, server, file, cookie ve session gibi özel tanımlanmış değişkenlerdir bunlar. Peki bunlar bize ne fayda sağlıyor? Bunlar arkadaşlar gelen verileri almamızı, saklamamızı ve kullanmamızı sağlayan değişkenlerdir. İlk olarak geliyorum, yeni bir dosya oluşturuyorum ve dosyamın ismine get.php yazıyorum. Bugün get konusunu işleyeceğiz. Peki bu get ne? Arkadaşlar biz get fonksiyonunu, $get fonksiyon demeyelim de değişkenini biz şöyle kullanıyoruz. Bir URL yapısından gelen veriyi alabilmek için kullanabiliyoruz. Ayrıca form ile get'ten gelen verileri alabiliyoruz. Form aracılığıyla gelen verileri get ile alabiliyoruz. Ve dinamik yapılı linkler oluşturduğumuzda biz get'leri kullanabiliyoruz. Hemen PHP ile taglarımı açıp ve get'i kullanmaya başlayalım. Ben ilk olarak URL'den bir veri almaya çalışacağım bu örnekte. İsim diye bir değişken oluşturacağım. Ve ben URL'den bu değişkeni alıp isset ile bunun var mı yok mu, yani dolu değer mi boş değer mi olduğunu kontrol edeceğim. Hemen geliyorum, if diyorum ve parantezlerimi açıyorum. Ben if'in içine isset fonksiyonunu alıyorum. Arkadaşlar isset fonksiyonu bir değerin dolu mu boş mu, yani null mu geldiğini belirliyor. Yani eğer veri boş geliyorsa bana şu işlemi yap. Eğer dolu geliyorsa veri işleme şu şekilde devam ettiriyor. Hemen geliyorum isset fonksiyonun içine ben ne alacağım? $get değişkenini alacağım. Dediğimiz gibi PHP'nin önceden tanımlanmış olduğu bir değişken kendisi. Peki ben bu get'te ne alacağım? Ben bu get'ten URL'den bir isim alacağım. İsim diyorum buraya. Güzel. Peki ben bu ismi URL'den nasıl alacağım? Dediğim gibi bir isim adında bir değişken oluşturacağım ve bu değişkene get'ten gelen değeri yakalayacağım. Hemen gösteriyorum. $isim diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna neye eşitleyeceğim arkadaşlar? $get neyi gelecek buradan? İsim değeri gelecek arkadaşlar. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Güzel. Eğer buradan isim gelirse bana ekrana ne yazacak? Echo desin. Hemen merhaba desin. Virgül. Burada nokta operatörüyle birleştiriyorum. Neyi alacağım? Artık buraya get'ten gelen ismi almam lazım. İsim değişkenini alacağım burada. Güzel. Ve sonra da bir tane noktayla birleştiriyorum ve bir ünlem koyacağım. Noktalı virgülümü koydum. Eğer URL'den bir isim değişkeni gelmiyorsa ne yapacak arkadaşlar? Else diyecek. Üstü parantezleri açacak. Echo tırnak içinde ne diyecek? İsim parametresi bulunamadı diyecek. Noktayı koyalım. Noktalı virgüllerimizi koyalım. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Ben burada get'ten bir değer gelip gelmediğini isset ile kontrol ediyorum. Eğer bir değer geliyorsa bana isim değişkenindeki URL'ye girdiğimiz isim değişkenine ekrana merhaba X ismindeki kişi gelecek. Eğer parametrede bir isim bulunamadı, boş bir değer geldiyse isim parametresi bulunamadı diyecek ekranımızda. Hemen tarayıcıma geliyorum. Sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Get.php'yi çalıştırıyorum. Bakın isim parametresi bulunamadı diyor. Peki ben URL'ye nasıl isim parametresi atlayacağım? Şu şekilde. Get.php'nin sonuna bir soru işareti koyuyorum. Ve daha sonra
isim değerini alıyorum. Eşittir Ahmet dediğimde bakın merhaba Ahmet diye bir değer geliyor get ile bana URL'den. Ben bu ismi burada tekrar mesela Ali yazdığımda bakın merhaba Ali diyecek. Demek ki ben URL üzerinden get ile bu şekilde parametre alabiliyorum. Sayfayı tekrar yenilediğimde bakın get.php'ye gittiğimde herhangi bir parametre almıyor. Tekrardan bir isim gönderdiğimde soru işareti deyip isim eşittir Ahmet dediğimde bakın merhaba Ahmet diye bir parametre aldı. Güzel. Ve biz böylelikle get ile ne yapmış olduk? Bir isim parametresi alabilmiş olduk URL'den. Şimdi ise ne yapacağız arkadaşlar? Dediğim gibi URL'den bir get değeri alabiliyorum. Form aracılığıyla da bir get değeri alabilirim. Hemen onu yapalım. Geliyorum buraya. Hemen bir ünlem işareti diyorum ve ne yapacaktık? HTML formu oluşturacaktık. Şu hatta en başa alalım. Sonra buradan devam edelim. Geldim buraya bir tane ne alalım? Header alalım. Header'i kapatalım. Daha sonra içine bir title alalım. Çünkü ben bir form işlemi yapacağım. Title'ı kapatalım. Buraya ne diyelim? Get ile dolar işareti alt direkt. Get ile posttan veri alma. Formdan veri alma. Veri alma diye. Güzel. Şimdi gelelim buraya. Hemen bir body açalım. Ve bunun için bir form oluşturalım. Formu nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Form yazıyorum. Buraya bir metot değeri gireceğim. Metodum ne olacak arkadaşlar? Get. Çünkü ben bir get işlemi yapacağım. Eğer formdan başka bir işlem yapacaksam, post işlemi yazacaksam metoda benim ne yapmak istediğimi belirtmem lazım. Get ise get, post ise post. Biz bugün get işlemiyle devam edeceğiz. Metodumu get verdim ve daha sonra ne içine dönecek? Action sayfası vereceğim. Ve bu da get.php ile dönecek. Dönecek. Güzel. Bu şekilde formu da kapatıyorum ve bir input değeri alacağım. Input diyorum. Form diyorum. For isim olsun. Tırnak içinde. Ne alıyoruz buraya? İsim. Daha sonra ben kapatıyorum. Burada isim yazacağım. Pardon, bunu label yapacaktık ya. Şuraya label yazacağız. Label for isim diyeceğim. Buraya isim giriniz diyorum. Ve burada label'ı kapatacağım. Hemen bir input atacağım. Input'a type'ına text vereceğim. Daha sonra id'sine de id verelim mi? Verelim. İsim diyelim. Name'ine de isim verelim. Input'u burada kapatalım. Bir tane de buton oluşturacağız. Input type'ına submit diyeceğim. Ve value değerine de gönderdiğim. Ve böylece formumuzu oluşturduk. Güzel. Formu oluşturduk. Ben hemen gelip artık burada PHP işlemlerimi başlatmam lazım. Ne yapacağım ben burada arkadaşlar? PHP taglarımı açıyorum. Burada da kapatıyorum. Ben burada formdan bir get değeri yakalayacağım. Yine daha deminki yaptığım örnek gibi geliyorum. If diyorum. Isset ile boş mu dolu mu olduğunu kontrol edeceğim. Name dolar işareti alt tire get'im. Ve bu get değerini alacak köşeli parantezler içinde burada name'e belirlediğim isim değerini alacağım. İsim diyorum. Ve artık koşullarımı yazacağım.
Eğer isim bana formdan geliyorsa tekrardan dolar işareti, ad diye isim değişken oluşturuyorum. Ve bunu neye eşitleyeceğim? Tekrardan dolar işareti alt re get'e. Get'ten neyi alacağım? İsmi alacağım. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve eğer isim var ise arkadaşlar bana döndürecek. Echo, şuraya echo diyeceğim. Tırnak içinde ne yazacağım buraya? Merhaba desin yine. Hatta şunu olduğu gibi alsın. Şuradan. Hoş geldiniz. Desin. Virgül koysun. Tırnağı bıraktım. Noktayla adı birleştireceğim. Nokta operatörüyle dolar işareti. Adı alacağım. Nokta diyeceğim. Tekrardan ünlem işareti alalım. Şu tırnakların içine ve noktalı virgülümü koyuyorum. Böylelikle ben ne yaptım? Formdan gelen bir ismi aldım. Get ile aldığım ismi ad değişkenine tanımladım ve ekrana bastırmaya çalışacağım. Şunu şimdilik şuradan siliyorum. Ctrl X yapıyorum. Kaydediyorum arkadaşlar. Tarayıcıma geliyorum. F5 şu URL'yi temizleyip geliyorum. Buraya bir isim gireceğim. İsmi Ozan olsun. Gönder diyorum. Bakın hoş geldin Ozan. Tekrardan bakın. Aynı şeydeki gibi URL'de aldığım isim get değerini alıp burada Ozan'ı ekrana yazdırıyor. Yani ben form aracıyla get değerini bu şekilde alabiliyorum arkadaşlar. Buraya başka bir isim yazdığımda mesela Ali yazdığımda gönder dediğimde hoş geldiniz Ali diye bana ekrana döndürüyor get değerini. Güzel. Arkadaşlar bu şekilde biz hem URL'den hem de form işlemleriyle get değerlerini alabiliyoruz. Bir sonraki derste link yapılarını yani nasıl dinamik içerikli gösterimleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.